Bunların hepsinin ne yaptığını, arka planda neler döndüğünü hepsini çözdüm. Yakın zamanda hem de çok yakın zamanda, bakın dikkatli dinleyin bu dediğimi, fiziksel olmayan işlemciler göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar. Neredeyse tüm UEFI BIOS destekli anakartlara NVMe SSD desteği nasıl eklenir? Bunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu dersi vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Şimdiden belirteyim. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız önce kanalıma abone olun. Beni desteklemeyi de unutmayın ki bu içerikleri sizlerle paylaşayım, devam edeyim. Anakartımızı açıyoruz. Nasıl yaptığımı tek tek anlatacağım size. Bu görmüş olduğunuz NVMe SSD sürücüsünün ya da adaptörün üzerindeki LED'e dikkat edin. Eğer bu anakart destekliyorsa bu LED'in yanıp sönmesi gerekiyor. Ben önce BIOS'a gideceğim. Şu anda yanıp sönmesi gerekir ama herhangi bir icraat göremiyorum. Yok. BIOS ekranımız geldi. F7 ile geçiş yapıyorum. Bakıyorum bot menüsüne. Burada sadece bizim normal standart SSD'mizi görüyoruz. NVMe SSD sürücümüz takılı olduğu halde bu listede yok. Hemen NVMe SSD modül eklemek nasıl yapılır? Bunu anlatmaya çalışayım. Önce anakartın resmi sitesinden indirdiğimiz BIOS dosyasını çıkartıyorum. Bunu resmi BIOS klasörünün içine atıyorum. Buraya daha evvelden atmışım. Kullanacağımız yazılım UEFI Tol Türkçe, bir de MM-Tol Türkçe var. Biz burada UEFI Tol Türkçeyi kullanacağız. Açalım. Bu yazılım kime aitmiş? Nikolaj Şileş adında, takma adı Kodraş olan bir yazılımcıya ait. Türkçeleştiren haliyle benim, övünmek gerekirse. Burada bilgileri mevcut. Aynı zamanda GitHub'da da yayın yapmakta. BIOS dosyasını aç diyorum. Bizi ilgilendiren GUID tablosu bu. Ana tablodur bu. Bu tablonun en sonunu buluyorum. Bir sonraya ekle diyorum. Kullanacağımız NVMe SSD modül dosyası bu. Bu dosya bana aittir. Bunu da övünerek belirtmeliyim. Eğer detay kısmında İsmail TPC Hastanesi yazıyorsa bu modül işlenmiştir ama henüz işimiz bitmedi. Daha sonra BIOS'u kaydet diyorum. Bu aynı ismi değiştirmeden NVMe SSD BIOS mod klasörünün içine atıyorum. Burada kaydediyorum. Eğer bu onay kutusunu görürseniz işlem tamamdır. Bizim kullanacağımız dosya bu. Bu kadardı. Yani USB flash belleğe atacağımız dosya bu. Şimdi bu dersimizde anlattığım ana içerik buydu. Ben bu anakarta ait BIOS dosyasında birçok işlem yaptım. Bu işlemleri burada modül çalışmaları klasöründe görebilirsiniz. Bunlar benim daha önce yaptığım işlemler. 2024 yılında yapmışım zaten.
Tabii bunun için sadece bu yazılımı UEFI Tool Türkçe yazılımını kullanmıyorum. Bunu da belirteyim. Birçok yazılım kullanıyorum. Sizinle paylaşacağım yazılımları anlatayım. 1. UEFI Tool Türkçe. 2. İsmail TPC Hastanesi NVMe Option ROM modül dosyası. Son olarak BIOS güncellemesi yapabilmeniz için BIOS mod aracı Türkçe yazılımını vereceğim. Ancak bu yazılım sadece 3 defa kullanılabilir. Dördüncüsünde yazılım kendi içinde tamamen karmaşıklaşır. Asla işlev yapmaz. Yani güncelleme işlemi dahil hiçbir şey yapamazsınız, açamazsınız. Unutmayın, sadece 3 defa kullanılabilir. Yine bu mutlaka oku dediğim metin belgesini de sizinle paylaşacağım. Burada ne yapmanız gerektiğini anlattım detaylı olarak. Son olarak her BIOS dosyasını UEFI Tool Türkçe ile açmayın ya da kullanmayın ya da modlamayın. Çünkü örnek verecek olursam MSI anakarta ait BIOS dosyalarını sakın bununla modlamayın. Çünkü bu yazılımın bir hatası vardır. Dolgu oluşturur bu kendiliğinden. Bu oluşturulan dolgu BIOS'a işlenir. Bu BIOS'u anakart tanır, yükler ama anakartınız bir daha açılmaz. Yani BIOS arızalanır. O sebeple burada MM-TOL ve bunun diğer versiyonlarını kullanmanızı tavsiye ederim. Sadece MSI anakartlar için. Aynı şekilde bu UEFI Tool yazılımı farklı BIOS dosyalarını da açmaktadır. Bunları anlatırım ancak bunları anlatmak için ya da bunları size açıklamak için toplumda bu talebi görmüyorum. 10 dönüm bostan, yan gel yat Osman. Bu deyim ile toplumumuzun genelini kıyaslayabiliriz. Bu sebeple her şeyi sizinle paylaşmayacağım. Sadece bu işe meraklı, bu işe gönül vermek isteyen ama samimi ve ciddi kardeşlerimle ve değerli insanlarla bunları paylaşacağım. Ya da öğretmeye çalışacağım. Dosyamız hazır. Şimdi bu dosyamızı USB flash belleğe atalım. Hemen geçelim. Hemen başlıyoruz. Başlamadan önce şu anda bu anakart güvenli değil. Bu anakartın arka kapısı var. Birileri bizim haberimiz olmadan bu anakartın BIOS'u üzerinden yani BIOS üzerinden masa üstüne ve diğer tüm kişisel bilgilerimize ulaşabiliyor. Nasıl oluyor? Burada resimlerle anlatmaya çalıştım aslında. Şimdi bizim anakartın orijinal BIOS modül içeriği bu. Burada ME bölgesini ben kaldırıyorum. Şu soruyu sormamız gerekir. ME bölgesini kaldırdığımda anakart neden çalışabiliyor? Ya da ME bölgesi ne işe yarıyor burada? Bu soruyu kendinize sorun. Kısaca ME bölgesi olmadan da bu anakart çalışabiliyorsa bunun burada ne işi var? Bu soruyu size soruyorum. Biraz daha detaya inelim. ME bölgesi kaldırılmış şekilde ve asıl can alıcı nokta bu. Her anakartın sadece tek bir MAC adresi olur ya da dinamik IP adresi olur eğer satın almamışsa. Burada bir MAC adresi var. Bu MAC adresi ne işe yarar? Bunu siz düşünün. Ben ne olduğunu çok iyi biliyorum. Size bu kadar bilgi vereceğim. Hemen geçelim BIOS güncelleme işine. Ne demiştik? Bizim BIOS dosyamız bu. Ancak şunu belirteyim. Bu dosyanın içinde M bölgesi yani arka kapı yok. Çok güvenli bir dosya şu anda bu. Bu dosyayı yükleyen kullanıcının hiçbir verisi çalınmayacak ya da bir yerlerde saklanmayacak. Kullanacağımız BIOS güncelleme uygulaması bu. Yine belirteyim, bu uygulama sadece 3 defa çalıştırılabilir. Dördüncüsünde hata alırsınız. Bunu belirteyim. Şimdi hemen başlayalım. Dikkatli takip edin. Bu birinci işlem. Bu pencereyi kapatmıyoruz. Kesinlikle kapatmıyoruz. Tekrar aç diyorum.
Hazırlamış olduğum dosya burada. Seçiyorum bunu. Burada ROM kimliğini dikkate alma kutucuğunu işaretliyorum. Tekrar flashla programla diyorum. Bitti. Artık kapatabiliriz. Şimdi sistemi kapatıp yeniden başlatalım. BIOS'a gidelim. Yaptığımız işlemler başarılı olmuş mu bakalım. LED ışığına dikkat edin. LED ışığımız yanıp sönmeli. Evet, yanıp söndü. BIOS'a gideceğim. Evet. Burada sürücümüz belirginleşti. Yani bu işlem başarılı oldu diyebiliriz. Windows Bot Manager. Bunu X-ray alıyorum. Şimdi gelelim az önce bahsettiğim konuya. Bakın burada ME versiyon yok. BIOS tarihi 12.31.2025. Kısaca bu anakart arka kapısı olmayan kullanıcılar için güvenli bir anakart. Artık kimse bu anakartın içine girip NVMe SSD ya da SSD'nin içine girip kimlik bilgileri ya da özel bilgileri bir yerlerde saklamayacak, şantaj yapmayacak. Ne yapmıştık? NVMe SSD'mizi yani Windows Bot Manager X-ray almıştık. F10 ile kaydedelim. Çıkalım. NVMe SSD'den başlatacağız. Bu kadar. Bitti arkadaşlar. Artık NVMe SSD'den yükleme yapabiliyoruz. Yani bootable özelliği olan bir BIOS elde etmiş olduk. Ve bunu detaylarıyla sizlerle paylaştım. Umarım bu dersimizde birçok bilgi öğrendiniz. Hatta üstü kapalı birçok bilmediğiniz şeyler de öğrendiniz. Sistemi kapattım. Sadece NVMe SSD sürücümüz takılı. SATA yok. USB yok. Bu şekilde start verelim. Allah'ın izniyle bu projeyi de başarıyla tamamladık. Bunlar da veri değerleri. Şimdi soracağım bir soru var size. Biz bu anakartın arka kapısını kapattık. Burada Intel yönetim motoru ile ilgili herhangi bir sürücü görebiliyor musunuz? Elinde bu marka anakartı olanlar bu sistem aygıtları bölümünden kıyaslama yapsın. Yok. Evet arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu bilgiler sizlere fayda sağlayacaktır. Bu ve buna benzer değişik, enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun. Destek vermeyi de unutmayın. UEFI Tool Türkçe NVMe SSD modül uygulamasının sadece bir kısmını gösterdim size. Bu işin
çok büyük detayları var. Yaklaşık 30 yıla yakın ben bu işle uğraşıyorum ve yaptığım işi çok seviyorum. Bu 30 yıllık birikimimin ardından birçok şey öğrendim. Bize dayatılan, bize sokulan ama bizim asla haberimizin olmadığı birçok dayatmalar var. Ben bu işin içine girdiğimde bunların hepsinin ne yaptığını, arka planda neler döndüğünü hepsini çözdüm. Tabii bunları size anlatmıyorum. Bir şeyden daha bahsedeyim son olarak. Belki videomun burasına kadar seyretmeyenler üzülecek. Yakın zamanda, hem de çok yakın zamanda, bakın dikkatli dinleyin bu dediğimi, fiziksel olmayan işlemciler göreceksiniz. Ne demek istedim? Mesela elimde gördüğünüz bu işlemci fiziksel, gözle görülebiliyor ve bunun takıldığı bir slot var. Bundan bahsetmiyorum. Bunlar artık yok olacak. İşlemciler olmadan sistemler çalışacak. Yani elimizde böyle bir anakart olacak ama böyle bir işlemci asla olmayacak bu anakartta. Bunu ilk defa benden duydunuz. Şu ana kadar iddia ediyorum dünyada bunu açıklayan yok. Bu kadar bilgi vereyim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.